Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Vücudumuz aslında inanılmaz derecede karmaşık bir yapı ve bu yapının her detayı, her hücresinde saklı bir mimari planda yazılı, yani genlerimizde. Peki, böbreklerimizi inşa eden bu planda küçücük bir yazım hatası olursa ne olur? Gelin bugün bu sorunun peşine düşelim. İşte bu soru bizi doğrudan genetik böbrek hastalıkları dünyasının tam merkezine götürüyor. Vücudumuzun bu sessiz ama hayati önemdeki filtrelerinin genetik şifremizdeki o minicik değişikliklerden nasıl etkilendiğini hep birlikte göreceğiz. Yol haritamız da hazır. Önce bu hastalıkların nesilden nesile nasıl geçtiğinin temel kurallarını anlayacağız. Sonra böbreğin içine girip filtreleme, yapı ve dengeyle ilgili sorunlara, yani glomerulopatilere, kistik hastalıklara ve tübülopatilere yakından bakacağız. En sonunda da geleceğe uzanıp teşhis ve tedavideki heyecan verici gelişmeleri konuşacağız. Hadi o zaman ilk durağımızla başlayalım. Genetik kalıtım. Yani o bahsettiğimiz yazım hataları bir ailede nasıl yolculuk ediyor, bunun kuralları neler? Bu genetik mirasın aslında iki ana yolu var. Birincisi otozomal dominant ya da baskın kalıtım. Burada hastalanmak için tek bir ebeveynden hatalı geni almak yeterli. Şans her çocuk için %50. Tamamen yazı tura atmak gibi. Diğeri ise otozomal resesif, yani çekinik kalıtım. Bu durumda hastalığın ortaya çıkması için hem anneden hem de babadan hatalı genin gelmesi gerekiyor. Bu yüzden de bazen ailede hiç beklenmedik bir şekilde nesiller sonra ortaya çıkabiliyor. Genetik uzmanları bu kalıtım yollarını takip etmek için soy ağacı dedikleri bir nevi aile haritası kullanırlar. Oldukça basit bir dili var. Kareler erkekleri, daireler kadınları ve içi dolu olan şekillerde o genetik durumdan etkilenen kişileri gösteriyor. İşte bakın bu soy ağacı, az önce konuştuğumuz baskın kalıtım modelinin ders kitaplarına girecek kadar net bir örneği. Fark ettiniz mi? Hastalık hiç nesil atlamıyor. Babadan oğula, bir sonraki nesilde de etkilenen bireylere doğrudan geçiyor. Şimdi böbreklerimizin içine doğru daha derin bir yolculuğa çıkalım. İlk durağımız kanımızı temizleyen milyonlarca mikroskobik süzgeç, yani glomerüller. Peki bu hassas süzgeçler olması gerektiği gibi çalışmazsa ne olur? Alport sendromunda temel sorun tam olarak bu işte. Süzgecin malzemesi bozuk. Normalde çok sıkı ve sağlam olması gereken o süzgeç ağı, genetik bir hata yüzünden zayıf ve delikli bir yapıya sahip oluyor. Yani süzgeci oluşturan temel proteinin genlerindeki bir mutasyon bu yapıyı dayanıksız hale getiriyor. Sonuç, süzgeç, kan ve protein gibi normalde tutması gereken şeyleri idrara kaçırmaya başlıyor. Tedavideki amaç da genellikle bu zayıf süzgeç üzerindeki basıncı azaltarak ömrünü uzatmak oluyor. Şimdi de sorunun süzgeçlerde değil, böbreğin genel mimarisinde olduğu durumlara bakalım. Yani binanın temelinde değil, duvarlarında bir sorun varsa ne oluyor? Polikistik böbrek hastalığı en yaygın genetik böbrek hastalıklarından biri. Burada böbreklerin sağlıklı dokusu zamanla yerini kist dediğimiz içi sıvı dolu, üzüm salkımı gibi büyüyen keseciklere bırakıyor. Gördüğümüz gibi belirli genlerdeki mutasyonlar hücre içinde bir sinyal zincirini tetikliyor ve bu da kistlerin durmadan büyümesine yol açıyor. İşte tam da bu yüzden kan basıncını kontrol etmek, sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmak için hayati önem taşıyor. Turumuzdaki son durağımızsa tübüller. Tübülleri böbreğin inanılmaz verimli geri dönüşüm tesisleri gibi düşünebiliriz. Vücudumuz için gerekli olan su, tuz, şeker gibi değerli maddeleri idrardan geri emerken atıkları yola devam etmeleri için bırakırlar. Low sendromu gibi hastalıklarda işte bu geri dönüşüm tesisi iflas ediyor. Tübüller vücudun şiddetle ihtiyaç duyduğu değerli besinleri geri almak yerine hepsini idrarla birlikte dışarı atıyor. Bu durumda sadece böbrekleri değil, gözler ve beyin gibi çok hassas organları da etkiliyor. Bu şema aslında mikroskop altında hücrenin içinde neler olduğunu çok net gösteriyor. Genetik hata, hücrenin o iç taşıma ve geri dönüşüm sistemini tamamen bozuyor. Bu yüzden de değerli moleküller geri kazanılamadan kaybolup gidiyor. Evet, sorunları gördük. Peki çözümler nerede? İşte burada modern bilim ve genetik teknolojisi sahneye çıkıyor. Genetik tanıya giden yol genellikle böyle işliyor. Her şey bir doktorun klinik şüphesiyle başlıyor, sonra basit bir kan örneğiyle DNA analizi yapılıyor ve en sonunda o genetik plandaki yazım hatası tespit ediliyor. Bu bilgi bir hastanın tüm tedavi sürecini, hatta bütün bir ailenin geleceğini şekillendirebiliyor. İşte bu genetik bilgi sayesinde artık
tek tip tedavilerden uzaklaşıyoruz. Sorunun ne olduğunu tam olarak bildiğimiz için Alport'ta böbrek içi basıncı düşürebiliyor, Fabry hastalığında eksik olan enzimi dışarıdan verebiliyor, polikistik böbrek hastalığında kist büyümesini tetikleyen yolları doğrudan hedef alabiliyoruz ve ufukta o yazım hatasını kalıcı olarak düzeltmeyi vaat eden gen terapisi gibi çok daha heyecan verici yaklaşımlar var. Bu da bizi geleceğe dair o büyük soruya getiriyor. Genetik planımızı sadece okumakla kalmayıp, onu düzenleyebildiğimiz bir noktaya geldiğimizde bu hastalıkları daha ortaya çıkmadan durdurmak mümkün olacak mı? Belki de genetik tıbbın geleceği bize tedavi kelimesini unutturup yerine önleme kelimesini öğretecek. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.